Kendine müzisyen Fit Rain Man mi? Hayda. Bu neymiş merak ettim. Eğlenceye gel. Nasıl olmuş o feat? Bakalım nasıl bir şey. Benim bu derdim Hadi izleyelim. ne yağan yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda. Şimdi parçanın girişi nasıl olmuş? İyi olmamış yani. İkisi de ayrı ayrı ses kaybıyla girmiş ikisi de. Bakın. Benim bu derdim. Bu derdim. Ya melodiyi değiştirerek devam etmiş. Hani benim bu derdim gibi değil de benim bu derdim gibi olmuş burada. Tabii kendi söyleyebileceği şekle indirgemiş, değiştirmiş kendine müzisyen. Gördünüz mü? Şimdi orada Rayman giriyor. Rayman'in sesi hakikaten biraz neden böyle bu kadar arabesk okuyor bilmiyorum ama arabesk kendini belki şekillendiriyor. Ne yan birazcık volümü düşük kalmış. Birazcık daha hacimli girse ne yan yağmurla daha açık ağız gerekiyor işte bunlar için arkadaşlar. Canlılarda daha hacimli gözükebilmek için buna ihtiyaç duyuyor şarkıcı çünkü. Ne yan yağmurda, ne yalancı Hafif sürtone. sonbaharda. Bakın sesleri arıyor biraz da ağzı kapalı. Dedim ya cesaretsiz girmiş. Ne bomboş sokaklar. Biraz şey geliyor ya sanki Rayman şarkı söylerken çok enstrümanla söyleyen biri değil. Çok fazla akapella söylemek yani enstrümansız söylemek bir süre sonra enstrümanla çalındığında takip gerektiriyor. Yani ton aman dikkat edeyim moduna girdiğiniz zaman zaten konsantre daha dağılıyor. Yani zaten iyi şarkıcılık, şarkı söylemek devamlı bunların çalışmasıdır. Yani yıllarca enstrümanla söylemeye alışacaksınız, sahne yapmaya alışacaksınız, orkestraya alışacaksınız ki iyi şarkıcı olasınız. Bunlar eksik olduğunda güzel bir ses kalıyor. Ama hani zaman zaman böyle hatalar olması doğal oluyor işte. Boş sokaklarda. Ki çok da kötü değil, yumuşak bir sesi var zaten Rayman'ın. Kırılmış Ver desteği. İkisi beraber okuyunca ikisi de rahatladı. her yanım. Ama küçük küçük detoneler geliyor arada. Kayboluruz ama. Güzel. Tizler geldi şimdi. Bakalım tizlerin bir bakalım neler yapıyor şimdi. Oluruz ama saçlarında. Güzel. Tam bir tenor renk anında. Gözlerim. Bu var mı bakalım Rayman? Oluruz ama Şu teknik doğru kötü değil. Sadece biraz boğazını sıkarak alıyor. Ama hiç kötü değil tekniği. kayboluruz ama. Hafif sallanıyor sesler. Yani işte bu eğlencesine yapılan bir şey olduğu için yani hayatları tamamen profesyonel müzisyenlik üzerinden geçmediği için küçük kusurlar olması çok doğal. Saçlarında. Ama bu tiz sese alıştaki diyaframı gayet başarılı. Şurası. Saçlarında. Saçların. Bu güzel bir numara. Ve sonraki daha tiz nota çıkması da güzel. Yani Rayman mesela uzun süre çalışsa atıyorum 2 senesini verse bu işe fena şarkıcı olmaz ha söyleyeyim. Ya 2-3 sene böyle devamlı şarkı söyleyerek hayatını geçirse bayağı güzel iş yapabilir. Gözlerim sokaklarda. Hayırdır nereye gittin şimdi? Gözlerim. Ahmet Parlak var değil mi? İndi aşağı espriye bağlı tabii. Ne oldu şimdi? Geçelim. Bu kadar mı yapmışlar? Ya ondan sonrası esprisine gibi gidiyor. Ama sesleri zaman zaman son derece temiz aldığında etkili duyuluyor. Ya bakın temiz sesler üzerinde müzik yaptığınız sürece yani doğru seslere basarsanız bu yorumlarınız yani siz de çünkü mesela zaman zaman şarkı içinde güzel şeyler yapıyorsunuzdur. Pek çok kişi de öyledir. Hani bölge bölge çok güzel şarkı söyleyen ama bölge bölge kötü söyleyenler vardır bir şarkı içinde. Şimdi bütün şarkının temelinde aslında notalarınız, söylediğiniz notalar, söylediğiniz sesler düzgün geldiği zaman bu yorumlar işte o zaman böyle kaymak kadayıfı gibi oluyor. Eğer altta ama böyle bir şeyler yarım sürtone, azıcık detone içinde böyle tam oturmaya sürekli gidiyorsa da bu sefer
dinleme zevki azalıyor. Şimdi Rain Man iyi yaptığı parçalarda güzel bir etki yaratıyor. Bakın. Bakın temiz. Güzel. Hafif sürtone ama numaralar güzel. Belki ona pes de gelmiş bu ton. Yalan. Yani orta bir ton çünkü. Galiba mi çalıyor. Darılmış her yanım. Mesela mi üzeri. Mi değil de bunu atıyorum sole falan çekselerdi. Yani mi kararda belki çok daha iyi Rain Man'e oturabilirdi parça. Mesela mi kırılmış yer benim bu derdim. O zaman isyan. Bu sefer tizler daha parlayacaktı. Burada tonla alakalı aslında bir sıkıntı yaşamış. Rain Man bu parçayı bak hadi o zaman benden bir gaz geliyor. Rain Man'den benim bir talebim olacak. Rain Man bu parçayı sol üzerinde yani sol minör kararla okuduğu zaman çok güzel etki yaratabilir. Benim tavsiyem odur. Hatta böyle bir şey de olabilir. İleride bu parçayı bir gün keyfini okurlarsa mi değil de sol minör transpozisiyle okusunlar. Tizler çok parlayacak. O zaman güzel sonuç alabilirsiniz. Siz de böyle o Rain Man öttürüyor diye bir video yapabilirsiniz ileride. Pes şu an ona ton. Kötü değil. Şarkıcılığı güzel. Daha önce bir Rain Man analizi yapmıştık. O analizde taklit yaptığını size bana hep söylediniz. Ben de yani neden o analizi yaptım arkadaşlar? Hani ya çocuk hocam yemişsin trolü falan işte taklit yapıyor. Anladım da yani sonuçta öyle söyleyen bir sürü insan da var değil mi? Hani onun çok güzel olduğunu düşünen insan da var. Ben onu o şekilde anlatmaya çalıştım. En azından bak böyle okunursa böyle olur arkadaşlar dikkat edin demeye çalıştım. Ki bu çünkü Rain Man analizinden çok aslında bir ses eğitimi kanalı. Genel olarak ben bir eğitim kanalı yaptığım için bu mantıkla hep değerlendiriyorum. Yoksa şahısla bir şeyim yok. O böyle yapmış mı böyle yapmış değil. Herkes bir şey anlasın. Bir şeylere ortak olsun ve bir şeyleri dinlerken de en azından bak böyle yapılıyordu bir adam bir şey söylemişti diye kafanızın ucunda bir şey bir kelime geçer diye yapıyorum bunları. İşinize yarar yani. Siz değerlendirirken de işinize yarar. O nedenle mesela bu parçalarda Rain Man fena değil. Güzel. Bu daha kendine özgü bir yorum mesela. Ya kafamı duman 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 duman. Şimdi kendine müzisyen analizinde bu hafta girerim. Onun bu yaptığı numaraları zaten kullanıyor kendine müzisyen de zaman zaman. Kötü değil, güzel yani. Bence yani amatör sesler ama her ne olursa olsun bence gelişime aşıklar. Yani tabii hayatlarında ne kadar profesyonelliğe dönüştürecekler ki bunu ya veya ne gerek var? Bir de o var yani müziği seviyorsanız illa profesyonel bundan ben para kazanayım diye delirmenin bir alemi yok. Müziği herkes yapabilir. Ben böyle bakıyorum bu işe. Müziği herkes yapabilir. Ama müzikten hani para kazanma bu işlere girdiğiniz zaman bu endüstridir. Ve başka bir çarkın içine girersiniz. Veya farklı özel şarkıcı olmak istiyorsanız bir ömür harcamanız gerekir. Her işte böyle değil mi yani? Yani bir atıyorum işte süpürge bile yapsanız sizin süpürgelerinizin farklı olduğunu bilir insanlar. Çünkü gerçekten o işe emek harcayan, yetenekli olan insanlar ne meslekle uğraşırsanız karşınıza bir şekilde çıkar. Ve onu ayırırsınız. O başka bir mevzudur. Ama şu anki keyifle müzik yapmaları son derece güzel. Ben sadece diyorum ki hani bir iki sene falan uğraşsalar hiç fena olmaz gibi geliyor bana. Şimdi kendine müzisyeni bu kendi tonu. İşte mi daha rahat okuduğu bir ton. Bu tür gırtlak sıkmaları da rahat yapıyor çünkü. Çok fazla burnumda okuyor yalnız kendine müzisyen onu söyleyeyim. Yalan. Çok burnumda sesi. Orada Rain Man de girmiş hep beraber burnundan okuyarak getirmişler. Tamam mı? Böyle bir şey olsun. Yükselim mi? Yüksel bakalım. Git. Git. Çıkmaz. Gittin. Yükselim mi? Hangi ton? Çünkü o sesin çıkması. Gittin. Si aslında çıkartırdı. Belki cesaret etmesi lazım. Fakat orada iyi tutmak kolay değil. Gittin. Git. Çıkmaz. Bir Dene. tek. Aynen öyle olur. O notta öyle olur çünkü tiz bir not. Şaka yap.
C denediği zaman, çünkü C natürel aslında çıkaramayacak değil ama ters bir ses. Yani iyi sesini oraya yerleştirip bitirmek için bayağı güç harcaması gerekir. Çalışması gerekir. Peki ben de yayını bitireyim arkadaşlar. Yoruldum ya. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.